Savaş dediğimiz olay o anda teknolojik silah üstünlüğüyle olan bir şey olsaydı biz Kurtuluş Savaşı'da yenilirdik. Çünkü bizim silahımız yoktu. Yani ya da Çanakkale boğazını zorlayan dev İngiliz zırhlı araçlarını suya gömerken de bizim silahımız çok azdı. Churchill anılarında şey yazar. Çanakkale savaşları harbin en ızdırap verici noktasıydı. Uyuyamadık, Çanakkale'den gözümüzü alamadık diye. Yani Churchill gibi bir hani dünyada belki de strateji, politika alanında kitabı yazılan duayen isimlerden birisi. Ama o bile en ızdırap verici anı nasıl tanımlıyor? O zırhlılarını, dev zırhlılarını gururla, güç gösterisiyle sokamıyor Çanakkale'ye ve diyor ki en üzüldüğümüz, en ızdırap verici an bizim için o andı diye. Dolayısıyla burada savaş üstünlüğü, yani silah üstünlüğü Kurtuluş Savaşı'mızda da deneyimlediğimiz üzere başka diğer dünya tarihinde çok sayıda örnek verilebilir. Silahı az olanların uzun vadeli stratejilerle silahı çok alanları dize getirdiği taktik ustalığıdır aslında ve burada da Irak'ta ve Afganistan'da da ABD emperyalizmin insanlık tarihi açısından çok küçük yıllar bunlar, 20 yıl, 30 yıl. Sonuçta İran burada soğukkanlı davranacaktır. Burada sığınaklarda yaşamak zorunda olan bir saldırgan kuvvetin varlığı sizin de söylediğiniz gibi o kuvvetin geleceğiyle ilgili bir fikir veriyor. Evet, siz Kurtuluş Savaşı örneğini verirken aslında benim aklıma bugün içinde olduğumuz durumda geldi biraz. Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişimini evet konuşuyoruz ama bu son yıllarda olan bir gelişim. Öncesinde elbette tabii ki dışarıdan sağlıyorduk bu silahlarımızı, savunma sistemlerimizi. Tabii. Ona rağmen yine teknolojik olarak da teknolojinin geliştiği bir süreçte Türkiye belki diğer ülkelere bağımlı olsa da Türkiye'ye yönelik o tehditlere rağmen, kuşatmalara rağmen tabii yine bizi yenemediler ve Türkiye bölgede çok güçlü bir ülke olmaya devam edebildi. Ama orada doğru karar şu açıdan önemli. Bakınız bu verdiğiniz, şimdi sizi dinlerken aklıma geldi. Biz Kıbrıs Barış Harekatı'nı kararını 74'te almadık aslında. Çok daha önce karar aldık, yapamadık. Yani Kıbrıs'ta orada Türklerin katledilmesi ve Kıbrıs'ta bizim egemenlik haklarımızın ihlal edilmesine karşı müdahale kararını biz 69'da 70'te aldık, yapamadık. Çıkarma gemimiz yoktu. Ya da kendi silahlarımızı kullanamayacağımızı anladık. Hatta Antalya'dan bazı balıkçı tekneleriyle Lefkoşa'ya silah kaçırıp kaçıramayacağımıza dair denemeler yaptık. İngiliz gemilerine denk gelecek mi, gelmeyecek mi diye. TMT'nin aslanları, yani orada Türk Mukavemet Teşkilatı'nın mücahitler çeşitli denemelerle hem Mersin'den hem de Antalya'dan bazı balıkçı tekneleriyle silah kaçırıp kaçırmayacağımızı test ettik. Hatta İş Bankası'nın yöneticisi görünümüyle Türk istihbaratçıları orada çeşitli kıyılarda piknik adı altında saha tespit çalışmaları yaptılar ve o İş Bankası'nın genel müdür yardımcısı, İş Bankası'nın yöneticisi sıfatıyla gidip gelişlerinde de çantalarında aslında savaş krokileri taşıyordu Türk vatanseverlerinin, Türk istihbaratçılarının ve hemen arkasından 74'te düğmeye basıldı. Çünkü savaşabilecek duruma geldiğimizi anladık. Daha önce bu kararı almamıza rağmen adımı atamamıştık. Tabii 74'te başka uluslararası süreçler de işimizi kolaylaştırdı ama TMT mücahitlerinin anılarını incelediğinizde 74'te hep şey derler, geç alınmış bir karar diye söylerler. Dolayısıyla bu savaşta da İran'da böyle hızlı, aceleci, ayak altında kalacağı bir karar alacağını zannetmiyorum ben. Bu savaş uzun soluklu bir savaş, uzun soluklu bir mücadele. Yani 80 milyonluk bir ülke İran. İsrail şimdi bir hırçın kedi gibi şeyleri dışarıda, pençeleri dışarıda herkese atıyor. Ama onun gücü bizim açıkçası Batı sisteminin tahakkümünden geliyor ve bizim bu konuda cüretkar, devrimci adımlar atmamamızdan geliyor. Bunun da altını çizmiş olalım.